Biz ülke olarak verdiğimiz sözlere riayet ediyoruz. Bu anlamda kararlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değerli arkadaşlar, siz konuşacaksınız, cevap vermeyecek miyim? O zaman sessizce bekleyin, saygılı olun. Canın ne istiyorsa onu söyleyebilirsin, serbest. Evet, iyi oldu ya. Uykusu gelenlerin uykusu kaçtı arkadaşlar. Bir, ülke olarak... Dur ya, biraz sonra patatesten bahsedersin ya. Sakin ol ya. Biraz sakin ol ya. Temmuz 2023'te o zamanki Bakan Mehmet Özhaseki tarafından ve onun ekibi tarafından kurgulanan bir senaryoydu aslında. Ağır hasarlı, orta hasarlı binalarda hak sahiplerinin kendi imkanlarıyla, devlet desteğiyle binayı yeniden yapması durumu. Rezerv alanlarda, şehrin çeperlerinde ve TOKİ konutların haricinde vatandaşın kendi imkanlarıyla bir araya gelerek bir müteahhit firmasıyla anlaşarak devlet desteğini de arkasına alıp kendi yerinde, arsasında kendi konutunu dönüştürme işidir. Halkımızın kendi eski yerlerinde, kendi eski yuvalarına, eski komşularına kavuşması için hazırlanan bir proje. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız deprem bölgesinin bir an önce ayağa kalkması için, yıkılan yaralı şehirleri ayağa kaldırmak için geliştirmiş olduğu bir sistemdir. Binaların, konutların, yapıların aslında bize vermiş olduğu, içinde gizlemiş olduğu bir gizemi var, bir sırrı var, bir hikayesi var. Bir kültürü, bir hafızayı temsil etmektedir. Binalara dış cephelerinden baktığımızda evet bir fiziki yapıdır, bir beton yığınıdır ama işçiliğinden mimari projesine, kullanılan yapı malzemelerinden işçiliklerine kadar ya da kaç katlı olmasından oda sayısına kadar bir dönemi yansıtmaktadır. Bu şehirde bizim umutlarımız, hayallerimiz, her şey yıkılıp gitti. Bu şehirde çok güzel hatıralarımız vardı. Bu hatıralar bu sokaklarda yaşandı. Bu sokaklarda binaların yıkılmasıyla şehirde ciddi anlamda bir değişim başladı. İnsanların evleri yok oldu, konteyner kentlere göçenler oldu, şehri terk edip başka şehirlere göç edenler oldu. Olay aslında bir yönüyle de hem psikolojik hem de sosyolojik ya da diğer ifadeyle toplumsaldır. Mekan bizim için toplumsaldır. Çünkü mekanı yaratan biziz. Toplumlar yaratır. Bu yerleşim yerlerini biz yaratıyoruz. Bu yerleşim yerlerini yaratırken, inşa ederken var olan ekonomiden, siyasetten, kültürden, değer sisteminden, inanç sisteminden bunları bağımsız yapmamız, yaratmamız veya da yaşatmamız mümkün değil. 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye hiç görülmemiş bir yara aldı. Bu yarayı hızlıca, doğru bir şekilde sarmanın 3 formülü çıkarıldı. Birincisi yerinde dönüşüm, ikincisi rezerv alanlar, üçüncüsü de bakanlığımızın kendi eliyle TOKİ ve emlak konut marifetiyle şehirlerdeki inşaatların hızlıca yapılması. Maraş'ta ölçülen deprem ivmeleriyle Malatya'da ölçülen deprem ivmeleri arasında fazla bir fark yok. Bunlar birebir birbirine çok yakın değerler. Malatya aynı şiddette depremden etkilenirken sanki daha az etkilenmiş gibi bir izlenim var. Burada bilirkişi raporları var, işte üniversitelerin raporları var. Bunları biz hepsine bakıyoruz, işte değerler hemen hemen aynı. Bizim depremden önce var olan mahallelerimiz ve var olan bir yapımız, komşuluk ilişkilerimiz, mahalle kültürümüz vardı. Yerinde dönüşümün bize sunduğu en büyük avantaj yerinde eskisi gibi aslında depremden önceki hayatımız gibi bizim devam ettirmemiz hususunda bize bir fırsat tanıyordu. Bundan dolayı rezerv alanlardan aslında sosyal yönüyle daha önemli olduğunu söyleyebilirim. Yerinde dönüşüm için şu ana kadar bize 215 bin vatandaşımız müracaat etti. Hibe olarak vereceğimiz, kredi olarak vereceğimiz miktarı belirledik. Önümüzdeki günlerde hatta bu konuyu da biraz daha güncelleyerek artırmayı da düşünüyoruz. Orada 215 bin vatandaşımız kendi evlerini yapmak istiyorlarsa ve zeminde bir sıkıntı yoksa yapmalarının önünde hiçbir engel yok. İlk başta depremden sonra yaklaşık 18 ay
resmi işleri gecikti. Yani bu kadar gecikmemizin nedenlerinden birisi de imarın verilmemiş olması. Deprem 2023'ün Şubat ayında oldu. Yerinde dönüşüm, imarın açılması 2024 6. aydan sonra açılmış oldu. O da ciddi bir zaman kaybıydı. Deprem olduktan sonra Malatya'da hasar tespitiyle alakalı başlayan bir kriz oluştu. Ve bu krizde hiçbir zaman biz şehir olarak, yani burada ben sadece idarecileri, siyasetçileri değil, burada halk tarafı var, inşaatçılar tarafı var, kamuoyu tarafı var, basın tarafı var. Biz bu süreci soğukkanlılıkla ilerletemedik. Üç tane belediye başkanımız değişti, milletvekillerimiz değişti. Bu da ciddi anlamda şehrin tekrardan ayağa kalkmasına ciddi anlamda etki etti. Bize şehirden uzak kalmış belediye başkanımız geldi. Onun şehre tekrardan adapte olması, tekrardan şehri ayağa kaldırması biraz zaman aldı. Ekibin oluşturması. Bu da yerinde dönüşümü ciddi anlamda etkiledi. Türkiye'nin en büyük talihsizliklerinden biri de 6 Şubat depremlerinden sonra yerel seçim sürecinin başlamış olmasıydı. Arada yaklaşık olarak bir 14 aylık bir süreç var. Bu süreçte Malatya'nın veya deprem bölgesinin tamamının ayağa kaldırılması ve çalışmaların hızlı bir şekilde yapılması noktasında bir girişimde bulunmamız gerekirken maalesef partilerin adayları veya mevcut başkanlar kendi siyasi çalışmalarını yöneldiler ve deprem bölgesi çok yalnız kaldı. Bu açıdan belediyelerdeki teknik aksaklıklar tespit edilemedi. Tespit edilen çalışmalar maalesef onarılamadı. Hasar tespitten insanların karar vermesine kadar geçen süreçte hasar tespit çalışmalarındaki insanları kararsızlığa düşüren noktalar, yıkımlar, rezerv alanların tespiti, belirlenmesi, orta hasarlı binaların güçlendirilip güçlendirilmeme durumu, bu parametrelerin hepsi bu geçiş sürecinde bize çok zaman kaybettirdi Malatya'ya. Temmuz 2023'te kampanyanın açıklanmasıyla beraber yapılaşma koşullarının alınmasını bekliyorduk. Merkez ilçe belediyeleri ve büyükşehir bir araya gelerek biz bir yapılaşma koşulları, meclis kararlarını alamadık ve yapılaşmanın, imarın önünü açamadık. Dolayısıyla yerinde dönüşüm ruhsatlarını bizler ta ki 2024 Mart yerel seçim sonrasına kadar biz ruhsat alamadık. İlk başta insanlar da karar veremediler. Yani deprem olmuş, yerinde mi yapayım, TOKİ'den mi alayım, ona da karar verilemedi. İşte belediyeler de buna hazır değil. Kat sayıları düştüğü için insanların hak kayıpları olmasın diye bazı kurallar çıktı. İşte yerinde dönüşüm kuralları çıktı. 2024'ün 6. ayından sonra oldu. Yaklaşık 1,5 yıl yapı yapamadık yani. Yerinde dönüşümde maalesef sınıfta da kaldı diyebiliriz Malatya'mız. Bunları rakamlarla da açıklayacak olursak, Malatya'mız depremin 1. yılında yaklaşık olarak 190 ruhsat verildi. Adıyaman bu rakam ortalama 6.000 rakamlarındaydı ilk yıl için. Malatya'da 2. yıl 6.000 rakamlarında ortalama olurken Adıyaman ilimiz burada 16.000 rakamlarına ulaştı. Maraş ise keza 10.000 rakamlarında. Burada gerek siyasilerimizin gerekse bakanlığımızın Malatya'ya önem vermediği göstergesidir. Biz daha çok göç alıyoruz. Adıyaman'dan daha fazla göç alıyoruz. Dolayısıyla aslında demografik yapımız Adıyaman'dan çok daha farklı. Malatya'da özellikle de depremden sonra inanın Türkiye'nin dört bir tarafından insanı bulmanız mümkün. 2 üniversiteye sahip olmamız, 3 tane sanayi, organize sanayi bölgesine sahip olmamız, hava üssüne sahip olmamız, 2. orduya sahip olmamız bizi Adıyaman'dan daha kozmopolit yapıyor. Yani her inançtan, her sınıftan, her eğitimden, her gelirden, her ilden, her kültürden ve her habitustan insanı Malatya'da bulmamız mümkün. Dolayısıyla aslında belki de Adıyaman bizden daha gelenekselci, çünkü daha homojen bir nüfusa sahip. Biz daha heterojen bir nüfusa sahibiz.
Buna bir değer hükmü koymuyorum. Bu bir önemli bir değişken. Adıyaman Belediyesi bizden neden daha başarılı olduğunu aslında tespit etmeye çalışırsak, şimdi burada Büyükşehir Belediyesi olmamızın da belki bir dezavantaj yaşadık. Yani orada tek bir merkezden yürütülürken burada 2 tane merkez ilçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyon eksikliği de bu süreci baltalayan durumlardan biri oldu. Ancak orada tek başına bir belediyemiz, Adıyaman Belediyesi, karar alarak bu işin hızlı bir şekilde sürecini yönetti. Kıymetli hemşehrilerim, 6 Şubat'ta büyük bir yıkım yaşamış, binlerce şehit vermiş Adıyaman'ımızda yeniden ayağa kalkma mücadelesi devam ediyor. Deprem bölgesinde en çok hasar almış 4 şehirde yerinde dönüşüm oranları yaklaşık olarak Hatay, Maraş ve Malatya'da %5'in biraz üstünde. Ama Adıyaman'da %70'leri geçmiş durumda. Yani ciddi bir oranda Adıyaman'da bir ruhsat sayısı ve inşaatların başlaması söz konusu. Bunu da Adıyaman nasıl başardı? Adıyaman Belediyesi vatandaş ve müteahhit arasında bir garantörlük rolü üstlendi. Burada evraksal ve teknik kısımları biraz daha hızlı aşma anlamında da taşın altına elini koydu. Ama biz burada Büyükşehir'de ve ilçe belediyelerimizde bu girişimi talep etmemize rağmen maalesef yaptıramadık. Bu açıdan Malatya'da, Maraş'ta, Hatay'da az miktarda ruhsat sayısı çıktı. Adıyaman örneği var. Adıyaman'da da belediye başkanı değişti ama inisiyatif alan bir belediye başkanı var orada. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Adıyaman'da yerinde dönüşümlerin hızlanmasının en büyük nedeni inisiyatif alan bir belediye başkanı var. Ben bu konuda Adıyaman Belediye Başkanı'nı tebrik ediyorum. Şehirde prosedüre boğulmadan yerinde dönüşümlerin hızlı şekilde ilerlemesini sağladı. Malatya'da çok kuralcılık ön plana çıkmış, özellikle resmi dairelerde. İşte kural her şey işte kitabi olsun istiyorlar. Onlar da belki kendince haklılar çünkü yıkılan binalardan dolayı bir sürü yargılanan personelleri var. Biraz müsamaha gösterilseydi, özellikle bir evi yıkılmış olan, yani o travmayı yaşamış olan insanların önleri açılsaydı daha iyi olurdu. Vatandaşla müteahhitin ya da vatandaşla inşaatçının ya da müteahhitle idarenin arasındaki bir bağın kopuşundan bahsediyorum. Bu bağ koptuktan sonra dikkat ederseniz o tarihlerde, depremden önceki tarihlerde devam eden kadrolar, özel sektörde buna dahil, İşte belediye başkanları, belediye imar müdürlükleri, belediye başkan yardımcıları, çevre şehircilik personelleri, çevre şehirciliğin müdürlük pozisyonu, müteahhitler. O zamanki kadroyla bugünkü kadronun en az %80 değiştiğini gözlemleyebiliriz. Değişim bir yandan rotasyon iyi bir sonuç getirebilir ama bazı kopuşları da yanında getirebilir. Ben Malatya'yı bu kopuş üzerinde geride kaldığını düşünüyorum. Yani geç başlanan şey geç şekilleniyor. Şimdi bugüne kadar kimse böyle bir deprem hiçbir ilde, hiçbir yerde yaşamadı. Yani güçlendirmede de, yerinde dönüşümde de özel teşebbüsle yapıldığı için bu işler tabii ki belediyeye gidiliyor, ilgili idareye gidiyoruz. İlgili idare de ilk defa böyle bir refleks alıyor. Bizim bence buradaki kaybımız ilgili idarelerin hani şunun önünü kapattılar, bunun önünü tıkadılar gibi bir durumdan dolayı değil. Tamamıyla ilk baştaki reflekslerin geç verilmesi, işlere geç adım atılması. Geçmiş dönemdeki belediye başkanlarımızın kendi arasındaki kişisel kavgaları bu şehrin biraz yerinde dönüşümle hızlanmamasına etki etti. Bu konuda yeni belediye başkanlarımızın da bence bu konuda haklılar. Çünkü önceki belediye başkanlarının kendi arasındaki kavgaları yerinde dönüşümün ilerlemesini sağlayamadı bir türlü. 30 Haziran'da yerinde dönüşümle ilgili başvuru süreci bitiyor. Bir de değerli arkadaşlar, az önce de anlattığım tüm inşaatlar başlamış durumda. Bu inşaatlara yerinde dönüşüm projelerinde eklediğimizde bir eksik söz konusu değil. 30 Haziran'a kadar da ilçe belediyelerimiz başvuran vatandaşlarımızın ruhsatlarını vermiş olacak. Bu konuda gerçekten yoğun bir çalışma gayreti var. Bugün yerinde dönüşümde %51 gibi bir kolaylık var. Yerinde dönüşüm olmadığı takdirde kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle buraların yapıldığını düşünecek olursak %100 anlaşma şartı gelecek. Buralarda zaten binalar vardı. Kat mülkiyetleri yapılmıştı. Ortalama bir parselde minimum 20-30 tane mülkiyet sahibi var. Bunların da %100 anlaşmasını beklemek çok zor olacak. Ve bu bölgeler hep atıl kalacak. Şehrin sosyolojik yapısı açısından da kötü olacak. Yani bir bölge tamamen imarı tamamlanırsa
gerçekten yaşanacak bir duruma geliyor. Halen yıkılan binalar var. Halen imar çalışması yapılan binalar var. Halen yani parsel bazlı, halen rezerv alanından yeni çıkmış, işte rezerve girmemiş olan yerlerin durumları var. Aceleye getirilmemesi lazımdı. Tabii İstanbul'da biliyorsunuz beklenen bir deprem var. Burada Marmara bölgesinde ve İstanbul özelinde yarısı bizden kampanyası yürütülüyor yıllardır. Süresiz olarak bu çalışma yapılıyor. Deprem bölgesi yara almış, ciddi can ve mal kayıpları olmuş, şehirler yerle eksan olmuş. Bu bölgede de yerinde dönüşüm sistemini alternatif olarak geliştirdiler. Ama 30 Haziran diye son dakikada bir tarih belirlendi, söylendi. Bu tarihin deprem bölgesi için geçerli olması ama İstanbul'da yarısı bizden kampanyasının aktif olarak devam etmesi ve hiçbir süresinin olmayışı bence bir çifte standarttır. Bu açıdan 30 Haziran tarihinin son dakika söylenmesi hem vatandaşları da belediyeleri de bir stres içerisine sokmuştur hem de insanlarımızın projelerinin yetişmeyeceği noktasında bir tablo çıkarmıştır. Hakikaten biz buna gerekli desteği verebilseydik, yani bakanlığımız 750 bin hibe, 750 bin kredi rakamını arttırabilseydi, KDV desteğini sağlayabilseydi, belediyelerimiz sürecin önünü daha hızlı açabilseydi, vatandaşımız daha hızlı bir araya gelebilseydi bu 6 bin, 16 bin, belki 26 bin olacaktı. Ve burada ürettiğimiz toplu konut TOKİ sayısı da düşecek. Hem vatandaşımız kazanacak hem şehrimiz kazanacak. Bu ülkede yaşayan her bir vatandaşın da kazancı olacaktı. Yani kimisi örnek veriyorum 2 yıl sonra ödemesiz olan bir TOKİ dairesini tercih ediyor. Ben de şu an bir müteahhite vereceğim tutarı 2 yıl sonra ben TOKİ'den öderim, daha kâra geçerim. Yani ben yerinde dönüşüme katılmasam da olur diyebilen insanlarımız var. Bazılarında tutarı yok, TOKİ'den de daire alamamış, yerinde dönüşüm de yaptıramıyor. Yerinde dönüşümde kat sakinleri bir araya gelemiyor. %51'lik çoğunluk, salt çoğunluğu sağlayamıyor. Devlet burada fazlasıyla burada. Yani şu an şehrin her tarafında kule vinçler var. Her tarafında ciddi bir çalışma var. Ama biz yerelde kendi aramızda yani belediye kanadıyla birlikte yerel çözeceğimiz sorunları bir türlü çözemedik. Bunların en başında da yerinde dönüşüm geliyor. Şurada 30 Haziran'da bu iş bitecek. Biz halen bu sürenin uzatılmasıyla ilgili çok ciddi bir problem bence. Bunun uzatılması da gerekiyor ve hızlı bir şekilde karar alınması gerekiyor. Çünkü gerçekten daha biz yeni toparlanıyoruz, yeni karar veriyoruz, yeni önümüz açılıyor. Biz zaten diğer illere nazaran çok geride kalmıştık. Bunu hep söylüyoruz. İnşallah sesimiz duyurulur. Devletimiz burayla ilgili Malatya'mıza güzel bir haber verir. Vatandaşımız çünkü çok tedirgin şu an. Bu yerinde dönüşüm projesi uzatır diye düşünüyorum. Devletimizin güçlü olduğuyla alakalı zaten farklı bir fikirde bulunmamıza gerek yok. Devlet depremden sonra 11 ile özellikle daha fazla etkilenen 4-5 ilde Toplu Konut İdaresi'nin yaptığı, TOKİ'lerin yaptığı çalışmalarla varlığını ve oradaki gücünü hissettirdi. Fakat burada şunu göremedik. Sosyolojik olarak ya da psikolojik olarak insanların kültürleriyle ve geçmişleriyle beraber bir arada olacağı bir dokuyu gözlemleyemedik. Yani bugün 20 bin konutu İkizce'ye yapmış olabiliriz. Güzel, Allah yapanlardan razı olsun, devletimiz var olsun. Ama o TOKİ'leri oraya yaparken eskiden var olan birlikteliğimizi götürecek bir ambiyansı yaratamadık. Ve bu da bize ruhsuz ve biraz daha kimliğinden yoksun bir yapılaşma noktasını getiriyor. Ben karşı komşumdan, üst komşumdan, alt komşumdan bir arada olamadığım bir noktada ya da tanımadığım insanlarla bir araya geldiğimde ailesel olarak ya da sosyolojik olarak bir dengesizliğin oluşacağını düşünüyorum. Gidecek istemediği, hazır olmadığı, tanımadığı, bilmediği kentlerin çeperinde birçok kent imkanlarından uzak yerlerde birileriyle yaşamak durumunda kalacak. Biz bunları 5-10 sene sonra tartışacağız. Yani benim bu mahallede yaşamak istememe rağmen zorunlu sebeplerden dolayı yerinden edilmiş olmam ve elime geçen 3-5 kuruşu belli bir süre sonra piyasada kaybetmiş olmam sonucunda mecburen İkizce'de, Gelincik Tepesi'nde, Akoğuz Kışlası'nda ya da Ardıştepe'de tanımadığım, bilmediğim insanlara adaptasyon problemi yaşayacağım, güvenemeyeceğim bir süre çünkü bilmiyorum. Ben 20-30 yıllık bir komşuluk ilişkimi, geleneğimi, göreneğimi, hafızamı kenara bırakarak gittim. Bunları tartışacağız
Ve aslında yerinden edilmişlikle birlikte, bu yerinde dönüşümle birlikte aslında bir de yerinde edilmişlik var. Aslında sınıfsal, sosyoekonomik durumlarına göre kent içerisinde bir ayrımlaşma da meydana gelecek.